Efendim multiplayer ekranlarına hoş geldiniz. Yayındayız galiba. Bir dakika. Yayında mı? Şu anda yayındayız. Multiplayer ekranlarına hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim hemen. Eğer bunu tekrarını seyredecekseniz aşağıdaki açıklama kısmına bakın. Çünkü yayın bittikten sonra yazacağız oraya hangi dakikada ne oldu diye. Şimdi başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, sağ tarafımda chat var. O yüzden kafamı böyle çevirdiğim zaman anlayın ki chat'e bakıyorum veya yayın başlamıştır, ona bakıyorum. Tunca, Orhun, ben bugün hep beraber burada biraz kafa dağıtacağız, muhabbet edeceğiz. Ve aynı zamanda PlayStation 5'in teknik özellikleri ilk kez açıklanacak. Ona bakacağız birlikte. Nasılsınız arkadaşlar? Tunca, Orhun nasılsınız? Teşekkürler efendim. Ben ne kadar girebildik ona kontrol etmeye çalışıyorum bu arada. YouTube'da ilk kez şey olduğu için. Geç falan gidiyor ya. Bir yandan chat'e bakıyorum. Lan yayına girdik ama hala girdiğimizi görmeyenler vardı falan ama şimdi selamünaleykümler akmaya başladı, anladım. Tekrardan selamlar. Pardon, bu arada kopuktum biraz. Selamlar. Tunca, sana da selamlar. Selam. Evet, bu kadar yayın abi. Selam. Bitti. Artık 10 dakika bekleyeceğiz hep beraber böyle yani. Arkadaşlar size de AS'ler, SA'lar biliyorsunuz ki, yani videoları seyretseniz görmüşsünüzdür. Son 2 gündür falan evden çalışıyoruz. Hani bu virüse karşı önlem olması açısından. Zaten bir story gördüm. Kimde gördüm hatırlayamadım şimdi de. İstanbul şeyini göstermiş, Yandex'ten, trafiğini. Bomboş. Her yer yemyeşil şu anda yani. İstanbul'da bir daha asla göremeyeceğiniz bir trafik şeyi var şu anda. Herkes evlerinde. Umarım kısa sürede normal rutinimize döneriz yani. Bakalım şimdi. Bugün olacak etkinlikle alakalı beklentisi olan var mı bilmiyorum. Ama zannetmiyorum çok fazla beklentisi olan insanın olduğunu. Ben çok bir şey beklemeyin, onu söyleyeyim yani. Çok olağanüstü böyle bir şeyler olmaz. Evet ya, bu yayın için ne kadar sağlıklı bir şey bilmiyorum. İzleyiciler kaçmasın şimdi bunu söyleyince de. Aga çok bir şey olmayacak. Yani Yok ya, çok bir şey yok. Ama bizim adımıza belki sürprizler olabilir. Ne açıdan? Bilmiyorum, beklenti yaratmak istedim. Ya çok bir şey olmayacaktan kastımız hani bir yerde şey de var. Aslında çok bir şey olacak ama işin teknik kısmı ile ilgiliyseniz daha bir şey olacak. Hani bu normalde yani GDC'de Game Developer Conference'da gösterilecek bir şeydi ve hani genelde orada hani hali hazırda Game Developer Conference için hazırlandılarsa bugün ya gösterecekleri şeyi daha teknik şey üzerinden gideceklerdir. Hani böyle yepyeni oyunlar, bir E3 kafası, işte efendime söyleyeyim Last of Us 2 falan yok. Yani muhtemelen onlarla alakalı. Olmaz. Evet, hiç belli olmaz. Orası öyle. Bir tane arkadaş şey söylemiş. Susun da videoya geçin demiş. Arkadaş çok fazla konuyu bilmiyor büyük ihtimalle. Bir açıklayayım. Bir videoya kaldı. Ben şöyle göstereyim. Aha bu. Şu an görüyorlar 9 dakika bekleme süresini. Saat 7'de o canlı yayın. 7'ye kadar buradayız ve susmuyoruz. Ama sırf sana inat 9 dakika susacağız ve bu ekrana baktıracağız seni. Zaten konuşasımız da yokmuş galiba. Aynen. Biri şey demiş, diziliş yanlış demiş. Abi diziliş için... Evet, sen soldasın, ortada Tunca var, sağda ben varım. Sebebi şu, ben Discord'da yazdım. Dedim birader bunu değiştiremiyor muyuz? Yanıt atmadılar. Belki değiştiriyoruz, değiştirilebiliyorsa da ya şey var, Discord üzerinden birbirimize bağlanıyoruz. Otomatik olarak böyle sıralıyor. Ki bir de şöyle bir şey var. Hani ben kendimi sağda görüyorum ama muhtemelen Enis kendini sağda görüyor. Tabii. Kendi şeyinde. Ben Tunca kendini sağda görüyorum. Evet, yani işte klasik Discord ayarı bu şekilde. Ben kafama göre değiştiremiyordum. Yani bir şekilde üstesinden geliyordum ama PC'yi kastıracak çözümlere de gitmek istemedim özetle. Senin sesinin fazla geldiğini söyleyen var bu arada bizim seslerimize göre. Mümkündür. Biraz kendimi kısıyorum. Aynen. Öyle bir geri bildirim aldı. Hani şu anda eşit olması lazım. 8 dakika içerisinde başlayacak. Hani başladığı zaman ne kadar böyle bir sıkıntımız varsa onları toparlamış oluruz bu arada. Evet. Sabah gündem haberleri çektik ama hani bugünkü etkinlikte, daha doğrusu canlı yayında ne göreceğimize dair bir tahmin de yapalım yani. Teknik özellikleri göreceğimiz aşikar. Xbox mesela konsolun içini falan göstermiş. Konsolun nasıl gözüktüğünü de göreceğiz. Ha? Konsolun neye benzediğini de göreceğiz yani. Görsel olarak nedir? Emin misin? İnşallah. Bence görürüz. Vallahi görmezsek çok şaşırmam. Anlatıp da görsel göstermeyecekse saçma olmaz mı? Sadece biraz rakamlar dönecek. İşte olur ama yani belli de olmaz. Sonuçta GDC'de yapacakları bir şeyi taşıdıkları için. Bence ne kadar GDC'ye çok takılmayalım. Yani orası için hazırlansa da üstüne bir şeyler ufak tefek eklenebilir. Bu arada senin sesin kesik kesik geliyor ve beni korkutuyor. Bağlantıdan olabilir. Bana düzgün geldiği için açıkçası senden ötürü olabilir mi? İnternet bağlantınla alakalı olabilir mi diye düşünmedim değil. Olamaz lan. Dünya kadar para veriyorum. Nasıl internet bağlantından olabilecek ya? Abi Türkiye'de her şeye dünya kadar para veriyoruz ama ne kadar iyi hizmet alabildiğimiz her zaman. Ya bir de şöyle bir sıkıntı var. Yani
2 gündür biz bu işi yapıyoruz. 2 gündür hiçbir sıkıntı yok. Bugün Evet, şu evet. dakikaya mı buldu sıkıntı ya? Abi akşam Ama canlı evet. yayın da başka. Akşam saati ya. Akşam saati trafik fazla. Yeni oyun tanıtılacağını zannetmiyorum. Büyük ihtimal ya en fazla onu da zannetmiyorum da olursa isim gösterirler yani şu oyun falan diye. Ama bir tanıtım olursa eğer yeni oyunla alakalı büyük sürpriz olur. Ya çünkü PlayStation 4'ün şu an hem Last of Us 2'si var hem Ghost of Tsushima'sı var. Ya bunları ezecek oyunlar göstereceklerini sanmam ben PlayStation 5 ile alakalı şu anda. Yazı bulur yani yeni oyunları tanıtmaları. Hatta sonbaharı bulur bence. Yeni oyunları göstermeleri etmeleri ama Mümkün. ya onu göreceğiz. Kaç? 6 dakika. Robot Enis sesin kesiliyor. Ses GG diyorlar. Ben o zaman Wi-Fi'den çıkıp 4G'ye geçiyorum ya. Sesin mi kesiliyor? Kesilmiyor olmalı. Yayına öyle gidiyormuş. Ben nasıl duyuyorsam onlar da aynı şekilde duyuyor olmaları lazım. Ve senin sesinde bir sıkıntı yok abi. O zaman arkadaşlar... Arada bir robotikleşiyor ama öyle inanılmaz kesinti falan yok. Cümlelerini gayet anlıyorum. Şeyde bir sıkıntı yok yani. Ses GG demek robotikleşen sesler için kullanılan bir şey değil. Şu internet jargonunu oturtalım artık. Böyle bir şey ses GG deyince ben komple gitti sandım. Tamam gitmemiş. Metalimsiymiş sesim biraz. Sağ olun teşekkürler. Öyle O da arada bir oluyor bu arada. Şu an güzel yani. Mesela bunları konuşurken arada gayet iyiydi. işte, havalar biraz soğuk Bana ya. çok Arada temiz geliyor senin metalleşiyor. sesin. Ne geliyor? Hiç metalleşmedi. Öyle mi? Teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. başından beri harikasın. Sağ olun. Siz de çok harikasınız başından beri. Teşekkürler. Herkes seste sıkıntı yok deyip duruyor yani. Varsa başka fikirleri olan arkadaşlar onlar da paylaşabilir. Siz ne bekliyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz diye. Ya hiç konsollu olmayan bir insan olarak PlayStation veya Xbox için diyorum en azından bunu. Son 10 senede 15 senede. Hatta daha da uzun zamanlarda. Hatta şöyle söyleyeyim, tek sahip olduğum konsol Nintendo Entertainment System NES'ti. Ondan sonra girmedim. Ne bekliyorum diye kendime sorduğum zaman hani bu kafada bir insan olarak hakikaten bugün acaba bana konsol aldıracak bir şey sunabilirler mi diye düşündüğümde Peki, bir şey ne o bulamıyorum şey? yani. Ne O şey ne? peki? O şey O ne? şey ne? Senin PC peasant'ı o şey ne? Abi uygun fiyat klavye mouse desteği. Bu. Bu kadar. Evet. Klavye Yani- mouse desteği var oğlum zaten şu an konsollarda. Ya yeni Ama yeni gelmeye tam başladı ya. teşekkürlü istiyor ama. Yani Bazılarıyla uyumlu olmuyor. Hani sıkıntı yaşayabiliyorsun. ya şu aşamada Zaten aslında Her oyun ona özel geliştirilmiş olacak. Her türlü PC'dekinin birebir aynı deneyimi yaşatacak öyle bir şey istiyor. Değil mi yok kardeşim? hayır o kadar ekstrem değil. Aslında şu anki hani yavaş yavaş Xbox One X'teki bu klavye mouse desteği mantıklı ama PlayStation tarafında o kadar resmi değil gibi gözüküyor o destek. Onun olması gerekiyor bir. Sana konsol aldıracak şey onlar değil abi. Sen konsol almaya ihtiyaç duymuyorsun çünkü konsola çıkan büyük oyunlar senin çok ilgini çekmiyor. Mu acaba? God of War oynayamadığım için mesela hala aslında. Niye oynayabilirsin ki? Ofiste duran PlayStation 4 var. Al oyna. Abi benim kişisel şeyim o ya. Ön yargı mı var acaba? Emanet kullanmayı sevmiyorum onunla alakalı. Abi. Ama bak Ya, bir dakika. zannetmiyorum. Mesela ofiste PC varken oynuyorsun ama. Bu arada dur o hikayeyi bilmeyenler varsa onu söyleyeyim. Hani ben God of War'un direkt koleksiyon versiyonunu almaya çok yakındım PlayStation 4 Pro. Çünkü baktım ki giriyorum o mevzuya. Hani sağlam gireyim deyip girmiştim. O zaman 2400 liraydı yanılmıyorsam God of War koleksiyon paketi PlayStation 4'ün. Dedim ki ya şimdi önümüz yaz. Hani bir ay bekleyeyim, bir iki ay bekleyeyim. Hani paramı da biriktireyim falan derken dolar patladı. Şu an normal bir PlayStation 4 Pro 2700 lira mı ne? Hani öyle söyleyeyim. Yaklaştım aslında o şeye. Hani hiç çok uzak olduğum bir dünyada değil aslına bakarsanız. Ama yani dedim ya işte klavye mouse desteği aslında ikinci sırada kalıyor. Fiyat yani. Pahalı, bir de oyun fiyatları da pahalı. Hani ilgimi çekmemesi şöyle ilgimi çekmeyebiliyor. Her oyun hakikaten ilgimi çekmeyebiliyor. Bilhassa da mesela New York en basitinden yeni çıkan. Çok ilgimi çeken bir oyun değil. PlayStation Exclusive. Timed Exclusive en azından bir süreliğine. Ama onun dışında baktığımda Red Dead Redemption 2 ilgimi çekiyordu. İşte God of War çok net 2 saat oynadım bıraktım. Bir daha devamını ne zaman getireceğim bilmiyorum. Last of Us'da ilgimi çekiyor vesaire Kardeşim, ama bak sen al oyunu çözeriz. Bak bunlar kolay. abi, Sen o istek olsun de ki gel benim yanıma sana en ucuz fiyatlı konsolu da çözeceğim, oyunları da ayarlayacağım. Ama bence Sana ne farklı yapayım bir ya? ön yargı var. Çünkü ofise emanet PC geldiğinde denemek için oyun oynuyor mesela. Ama konsol olduğunda işten ötürü o abi tecrübeyi o. Ya yaşıyor. şerefsiz yalancı. Yo bir dakika yalancı, ofiste oturup yalancı. ofiste oturup 200'lü, PlayStation'da 200'lü. Kardeşim ofisteki PlayStation'da ofisteyken de oynuyorum zaten. God of War'ı öyle oynadım. Hani Tamam hiç onu önemli diyor değil. zaten Enis. Ha. En azından öyle oyna mesela diyor.
Abi mesai içinde sıkıntı oluyor. Mesai dışında da ofiste durmak istemiyorum gibi dertler var ya. Ya alt bir çantaya götür evde oyna işte ne olacak ya. Ben var ya Abi bir şey olur. Evde PS4'üm olmayacak var ya yıkarım ofisten alırım her türlü akşam. Oğlum Hobbit gibi I am going for an adventure deyip PlayStation alıp Beylikdüzü'ne geliyor değil mi böyle? Ay, deli gibi. Doğru Kesin yani, bir şey olur. bunun yolu da uzun. Beylikdüzü'ne kadar sıkıntı çıkabilir. Evet. 60 saniye sonra başlıyoruz bu arada arkadaşlar. 60 saniye içerisinde yayın başlayacak. Şu an ekranda var değil mi abi? Var şu an ekranda var. Ben özellikle gelenler ne göreceklerini bilsinler diye açıkta bıraktım onu. Bırak abi aynen bırak. Vallahi çok da heyecanlı değilim açıkçası. Ama umarım biraz sürpriz yaparlar da bu heyecanımızı arttıracak bir şey gösterirler. Evet. Ya ben şeyi merak ediyorum bu arada, onu söylemeyi unuttum. Fiyatı merak ediyorum. Yani fiyat açıklaması bir taraftan da gelmedi daha. Ben açıklıyorum. Açıklayayım mı? Açıkla. Türkiye satış fiyatı 4.995 lira. Ya olabilir, şaşırmam bu arada. Çok normal bir fiyat olur yani. Ben zaten şimdi şöyle olacak. En başta global fiyat hesaplayacaklar. Evet. Global fiyat söylenecek. Biz oradan TL'ye ne kadar olur diye kendimiz hesaplamaya çalışacağız. Yani bizim 2 aşamalı çalışıyor bizde o işler. Önce normal fiyatı öğreneceğiz, sonra bir de oradan öğreneceğiz yani. Bakacağız artık nasıl bir şey çıkacak. Ama çok fazla insanın şey yapacağını tahmin ediyorum. Abi bu muydu? Bunun için mi toplandık? Bunun için mi şey yaptı diye. Bak öyle bir vaadimiz yok. Sanki konferansı ben düzenliyormuş gibi oldum ama teknik taraflar olacak. Biz de çok tekniğe hakim olduğumuz için yayın açalım dedik yani. Diyecek ki adam 10 teraflops. Hadi bakalım. 10 teraflops ne demek? Xbox One, Xbox Series X'ten daha güçsüz demek. Xbox Series X 12.1 açıkladı ya. Ki beklentiler 10 teraflops çıkacağı yönünde gibi bir şey, öyle bir şey okudum ben. Yani Xbox Series X'ten bir tık daha güçsüz olacak deniliyor konsol ama bu işleri biliyoruz. PlayStation 4 de daha güçsüzdü Xbox'a göre ama olay biraz oyunda bittiği için orada teraflops'tan ziyade oyunları nasıl yapacağı önemli. Ama tam tersi bir söylenti de vardı diye biliyorum. Ben son okuduğum söylentiler gene tam tersini söylüyor. Yani söylentilerde bile rekabet var. Söylenti var. Kısa süre sonra şu an saat 7 oldu. Bundan sonra PlayStation'a yazar acı. Bizlik bir şey yok. Onların açmasını bekliyoruz şu anda. İlk gösterim kısa süre sonra başlayacak diyor. Bakalım. Ben gerekirse bir yenileyim sayfayı. Evet. Aha başladı. Başladı. 2 dakikadan geri sayıyor. Bir de burada geri sayım. İlk gösterim ya. Evet. Seksi bir müzik eşliğinde bu arada. Geri sayım yapıyorlar. Ay ben not alacak bir şey getirmedim yanıma ya. Şebnem'e bağırsam duymaz herhalde. İzliyor şu an PlayStation'ı. Kaç kişi? 400 bin. 400 bin yazıyor bende. Bende 400 yazıyor. Bende 109 bin yazıyor. Bizi kaç kişi izliyor kardeşim? Ben de ona bakayım. 182. Esas önemli olan o. 6000 kişi izliyor. Oo, tekrardan hoş geldiniz sevgili 6000 arkadaş. Evet. Bu arada hoş geldiniz de diyelim tekrardan sizlere. Bakalım beraber yeni katılanlar için de özetleyeyim mi? Hep istemişimdir bunu. Televizyonunu yeni açanlar için bugün PlayStation'ın canlı yayınla PlayStation 5 donanımından bahsedeceğini beklediğimiz yayınını izliyoruz. Bir yandan elimizden geldiğince çevirmeye de çalışırız diye tahmin ediyorum. Ama simultane çeviri beklesinler mi? Bence beklemesinler. Beklemesinler ha. Simultane çeviri zaten yapamayız. Yani yapmak zor olur. Bir de İngilizcesini bilen arkadaşlar da istemiyor çeviri yapmasını. Biz şöyle yaparız abi. Onlar bir şey söylerler. Laf arasında anlatırız. Hani bundan bahsediyorlar diye. Sonra bittikten sonra da genel olarak bir şey yaparız. Üzerinden geçeriz. Ne oldu, ne bitti falan filan diye. Ve tabii çoğu teknik kelimenin ben Türkçesini biliyor muyum ona da emin değilim yani. Ya zaten genelde Türkçesi kullanılmıyor çoğunun. İnsanlar da biliyor yani o terimleri. Oyun terimi için okey de yani teknoloji terimlerinde işte bazı şeyleri kaçırabiliriz. Neyse bakalım şimdi anlayacağız. Teraflops diyecek adam. Hadi bakalım geliyor. Mantıklı. Bravo Tunca. Google çeviri kullan. Hi. Unfortunately, we had to cancel the talk that we had planned for GDC. But we do have some morali bozuk gibi konuşuyor. Evet. And who better to bring that to you than the one and only Mark Cerny. Without further ado, over to you, Mark. Mark Cerny bu arada PlayStation 4'ün de mimarisini yapan insan. There will be
lots of chances later on this year to look at the PlayStation 5 games. Today, I want to talk a bit about our goals for the PlayStation 5 hardware and how they influence. PlayStation 5 donanımı ile alakalı hedeflerimizi anlatacağım diyor. I think you all know I'm a big believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, a console arrives with substantially new capabilities. There's Sesi a çok lot azmış of o. learning by the game Evet, duydum. developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that could never have been created before. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console. Biz konuştuğumuzda bastıracak şekilde de ayarlamaya çalıştım. For the PlayStation console, alt yazıyı da that aç came in olmadı. last year İngilizce through bilenler PlayStation okur belki bir a yandan. powerful and Gözüküyorsa. groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache. Otomatik as it was çeviriyle. initially difficult to develop games for. So, starting with PlayStation 4, we've taken a different approach, roughly centered around 3 principles. The first of these is listening to the developers, which is to say that a lot of what we put into a console derives directly from the needs and aspirations of the game creators. We definitely do have some ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players are here for the fantastic games. Ya bu Which is seyirci to olarak say that koydukları game şeyler creators çok matter. korkutucu değil mi? And Evet. what we can Hareket do ediyorlarmış. to make life easier for the game creators or help them realize their dreams, we will do. Yani oyun yapımcıları neye about ihtiyaç once duyuyorsa every 2 onu koymaya years, I çalıştık take a konsola tour of muhabbetini the yapıyorum. industry. I go to the various developers and publishers, sit down and discuss how they're doing with the current consoles and what they'd like to see in future consoles. This requires weeks on the road, as reaching the bulk of the game creators involves talking to well over 100 people at something like 24 publishers and developers. And it is incredibly valuable. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD, which we were very happy to put in yapımcıların hardware, hepsi but a SSD lot istemiş of bu arada. problem Oyun yapımcıların solving hepsi. required. I'll Çok be doing doğal. a deep dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk. It's also key to make a generational leap while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this in terms of balancing evolution and revolution. Now, with PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution each time with a brand new feature set. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those 3 consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 years or so to realize their vision. What I'm talking about is that dead time before graphics and other aspects of game development are up and running, and trying to minimize that. On the other hand, if we're trying to reduce that dead time to 0, that means the hardware architecture can't change at all. We're handcuffed. We need to judge for each feature what value it adds and whether it's worth the increase in developer time needed to support it. So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance and familiarity. PlayStation We got 3'te required learning bir back to yapımcının PlayStation 1 levels. oyunun sadece With grafiklerini PS5, optimize etmesi için the bir 6 ay GPU was harcaması definitely gerekiyormuş. the area we felt the most Onu tension düşürmek between istiyorlar. adding new features and keeping a familiar programming model. Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed. That feels like we're striking about the right balance. I'll go into a bit more detail later today about our philosophy with the GPU and the specific feature set that resulted. Her şeyi de sonra anlatacağım diyor. Evet. It's also Ama genel olarak söylediği mimaride daha az değişiklik yaparak oyun geliştiricilerin daha hızlı oyun çıkartabileceği, yani yeni nesil de çok uzun süre yeni oyunlar beklemeyeceğiz gibi. Hani hızlı gelecek yeni oyunlar gibi bir şeye çıkıyor söylediği. Adaptasyon süresini azaltmışlar. Evet. Yani konsola adapte olabilmek, developerların o ölü zamanlarını bitirmeye adapte şey olmuş. Evet. Bir de şey dedi, o çok güzeldi ya, PlayStation 1 ve 2'de devrim yapmaya çalıştık ama şimdi evrimleşme süresinde ve o dengeyi tutturma süresinde gibi bir şeyler söyledi. of the conversations with game developers and publishers. The biggest feature in this category is the custom engine for audio. That's today's final topic. The push for vastly improved audio, and in particular 3D audio, isn't something that came out of the developer meetings. It's much more the case that we had a dream of what might be possible. 3D sesten bahsedip duruyorlar devamlı. Merak ettim neymiş o? We could take to set us on that path. So here again are the 3 principles. The first being enabling the desires of developers to drive the hardware design. To me, the SSD really is the key to the next generation. It's a game changer. And it was the #1 ask from developers for PlayStation 5. As in, we know it's probably impossible, but can you put an SSD in it?
That was a discussion we were also having internally. It was clear that the presence of a hard drive in every PlayStation 4 was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Blu-ray disc speeds were now possible. At the same time, though, in 2015 and 2016, when we were having these conversations, developers were already banging up against the limits of the hard drive, and a lot of developer time was being spent designing around slow load speeds. I want to focus in on just one number here, which is how long it takes to load a gigabyte of data from a hard drive. The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor flexible. If all your data is in one block, which is frankly not very likely, you can load 50 to 100 megabytes a second, depending on where the data is located on the hard drive. Let's assume it's on the outer edge, which means loading a gigabyte takes 10 seconds. If you compress your game packages, you can fit more data on the Blu-ray disc and also effectively boost your hard drive read speed by the compression ratio. We support zlib decompression on PlayStation 4 that gets you something like 50% more data on the disk and 50% higher effective read speed. Unfortunately, though, it's highly likely that your data is scattered around in various files on the hard drive, as well as sourced from multiple locations within those files. So lots of seeks are needed at 2 to 50-ish milliseconds each. My rule of thumb is that the hard drive is spending 2/3 of its time seeking and only 1/3 of its time actually loading data. Putting all of that together, a gigabyte is very roughly 20 seconds to load from a hard drive. Now, a gigabyte is not much data. Games are using 5 or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can get pretty grim. Or to put that differently, as a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load, Kıssadan wait for ise the level PlayStation to 4'te reload çok every fazla time yükleme you süresi die, and you bekliyorsun. wait for what is euphemistically Hard called diskin getirdiği fast handikaplardan travel. dolayı. And all of that leads to the dream. What if we could have not just an SSD, but a blindingly fast SSD? If we could load 5 gigabytes a second from it, what would Saniyede 5 GB Now, SSDs are completely aktarmaktan different from bahsediyor. hard drives. They Evet. don't have seeks Ama as hedef such. yazmışlar. If you have a 5 gigabyte a second SSD, you can read data from 1,000 different locations in that second, pretty much at speed. As for time to load a gigabyte, this is next gen we're talking about, so memory is bigger. Instead, we should be asking how long to load 2 gigabytes. And the answer is about 1/4 of a second. I mean, that's amazing. We're talking 2 orders of magnitude, meaning very roughly 100 times faster. Which 100 means kat at daha 5 hızlı. gigabytes a second for the SSD, the potential is that the game boots in a second. There are no load screens. The game just Hiç yükleme fades süresi down yok while diyor. loading Direkt a half dozen giriyorsun. gigabytes and fades back up again. Same for a reload. You're immediately back Sadece in böyle action siyah after bir you ekran die. göreceksin, ardından And pat diye fast travel aksiyondasın. becomes so fast it's blinkingly Fast missing. travel'lar diyor. As Bu game oyunlardaki fast creators, travel'lar we go from trying to bu kadar distract yani. the Bir player göster. from how long fast travel is taking, like those Spider-Man subway rides, to being so blindingly fast that we might even have to slow that transition down. O kadar Cool, hızlıydı right? ki diyor. But for me, this is Yavaşlatmak not zorunda the primary reason kaldık to diyor change yani. from a hard drive to an Fast SSD. travel'lar. The primary reason for an ultra-fast SSD is that it gives the game designer Şu an freedom. orijinal yayının Or to put that chatinde differently, herkes with a hard zzz drive, yazıyor. the 20 seconds it Herkesin takes uykusu to load a gelmiş. gigabyte Ama hakikaten can adam uyku sabotage getirmelik the yayın game ya. Adam direkt developer şey işte is ya, trying. James Bond villainı gibi konuşuyor bir I think yandan, böyle almost psikopat all bir of us havası in da the var. room have experienced this, maybe in different ways. Say we're making an adventure game and we have 2 rich environments where we each want enough textures and models to fill memory. İki farklı Which bir you can do macera as long oyununda as diyor. you İki have a farklı long mekan olduğunu staircase or düşünün diyor. elevator ride or a windy corridor where you can ditch the old assets and then take 30 seconds or so to load the new assets. Having Yani a bir 30-second mekandan bir elevator mekana ride is geçerken a diyor, little extreme. More eskiden diyor işte realistically, 30 saniyelik bir probably chop asansör the world sekansı into sallıyorum şu a an. O number saniye of asansör smaller sekansına pieces gerek and then ihtiyaç do some var diyor. calculations Karakter with asansöre bir yere sight çıkacak diyor. lines and Şimdi run artık ona speeds ihtiyaç like we did kalmayacak. for Haven City when we were making Jack 2. Bazı oyunlar The mesela game is şey yapar 20 abi. years old, but not much has changed since then. Yükleme sürelerini yedirmeye çalışırlar asansör sekanslarına. God of War'da vardı mesela. Bir yere ışınlanırdım böyle. Sanki oyun load'a girmiyormuş gibi ama aslında load yapıyor orada. For a team that just wants to make their game. So when I talked about
The dream of an SSD, part of the reason for that 5 gigabyte a second target was to Biz galiba eliminate konsolda load. SSD alacağız It's herhalde. also part of the reason Değil for mi? that target. Ya bu SSD dinliyoruz şu an. Ama SSD geçen- reklamı. Geçen gündemimizde de demiştim ya hani en büyük atılım hard diskten SSD'ye geçişte olacak. Adamlar da onu biliyorlar. Evet, evet, Hani doğru. Böyle uzunca da başka bir nane yokmuş gibi de geliyor. Sadece bir şey bulamamışlar SSD. 4'ün SSD'lisi PlayStation 5. Right for next gen. Anyway, back to the hard drive. Another strategy for increasing effective read speed is to make big sequential chunks of data. For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks, and the streaming gets faster. But there's a downside too, which is that frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard drive many, many times. Marvel's Spider-Man uses this strategy, and though it works very well for increasing the streaming speed, there's a massive duplication as a result. Some of the objects like mailboxes or news racks are on the hard drive 400 times. What I'm describing here are things that cramp a creative director's style. Either level design gets a little bit boring in places, or the data is Eskiden diyor abi duplicated so many PlayStation times 4'ün that it hard no disk longer kapasitesinin fits on the sıkıntılı Blu-ray olmasından dolayı diyor. And Bir you end açık up with dünya hard yapacağın limits zaman on diyor the player's run içerideki speed or elementleri driving taklit speed. etmen The player gerekiyor. Yani can't go mesela faster than the 20 load farklı speed posta from the kutusu yapmak yerine bir tane posta kutusu yapıp And onu 20 finally, farklı I'm yere sure koymak many of gibi. you have noticed Ya that bu bir the patch sıkıntı download. oyunu yapan insan PlayStation için. 4 will sometimes take a long time to install the patch. That's because when just Ya bunu part of the çözmüşler file has artık. been changed, the new data can Yamalar be da downloaded pretty yama quickly. yapmak da But sıkıntı diyor. before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add a seek or two. Even so, you can occasionally see this happening on game titles. They start to hitch once they get patched enough. With an SSD, though, no seeks, so no need to make brand new files with the changes incorporated into them, which means no installs as you know them today. There's yet one more benefit, which is that system memory can be used much more efficiently. On PlayStation 4, game data on the hard drive feels very distant and difficult to use. By the time you realize you need a piece of data, it's much too late to go out and load it. So system memory has to contain all of the data that could be used in the next 30 seconds or so of gameplay. That means a lot of the 8 gigabytes of system memory is idle. It's just waiting there to be potentially. RAM kullanımını daha optimize hale getireceğiz gibi bir şey söylüyorlar. Ki SSD'nin de etkisiyle beraber olacak olan bir şey bu. You can just load it from the SSD and use it. There's no need to have lots of data parked in system memory waiting to potentially be used. Acaba 1 terabayt mı olacak ya Xbox gibi? 1 terabayttan daha düşüğünü ben kabul yani kullanıcılara da geliştiricilere de kabul ettirebileceklerini Ama çok zannediyorum. pahalı 1 terabayt SSD. Yani günümüz şeyle düşünürsen konsoldan pahalı 1 terabayt bu kadar hızlı Evet. SSD almak. Konsollar nasıl olacak çok merak ediyorum fiyat olarak. Orada değinmedim ama 5 gigabit saniye gibi bir şey söyledi hani SSD için. Normalde 3500'lerde falandır diye biliyorum ben. Evet. O yani bayağı high-end bir SSD gibi bir şeyden bahsediyor gibi geldi bana. O daha bilen birisine sormak lazım. The reality, though, is that the SSD is just one piece of the puzzle. There's a lot of places where bottlenecks can occur in between the SSD and the game code that uses the data. You can see this on PlayStation 4. If I use an SSD with 10 times the speed of a standard hard drive, I probably see only double the loading speed, if that. For PlayStation 5, our goal was not just that the SSD itself be 100 times faster. It was that game loads and streaming would be 100 times faster. So every single potential bottleneck needed to be addressed. And there are a lot of them. Let's look at check-in and what happens when it's over. Oha, God of War 2 duyuruldu. Sizi uyandırmak için yaptım arkadaşlar. Duyurulmadı. Online ders dinliyormuşum gibi hissediyorum. Aynen değil mi? Not alacağım ya. Ben teknik derken gerçekten bu kadar teknik olacağını düşünmemiştim. Yok, adam da böyle sakin sakin anlatıyor, bir uyku getiriyor o ya. Takes roughly an entire next-gen CPU core. And that's just the tip of the iceberg. If all the overheads get 100 times larger, that will cripple the frame rate as soon as the player moves and that massive stream of data starts coming off the SSD. So to solve all of that, we built a lot of custom hardware, namely a custom flash controller and a number of custom units in our main chip.
The flash controller in the SSD was designed for smooth and bottleneck-free Bunlar operation, konsol but göstermeyecek ya, ben also sana with söyleyeyim. games in mind. For example, there are 6 levels of priority. Bak when Road reading to from the PS5 SSD. diyor. Priority is very important. You Bana can şu an imagine şey the gibi player geliyor. heading into 99 some saat new boyunca location falan in the devam world and edecek ve requiring SSD'yi a few anlatacak. gigabytes of textures. And while those textures are being loaded, an enemy is shot and has to speak a few dying words. Having multiple priority Bayağı levels Road lets to the SSD audio for those oldu. dying words get loaded immediately. On one side, that flash controller connects to the actual flash dies that supply the storage. To reach our bandwidth target of 5 gigabytes a second, we ended up with a 12-channel interface. Ben şu an koptum 8 abi. channels Custom with Flash controller ne? Resulting bandwidth we've achieved is actually 5. Bu bizi açtı, ben Mesut Çevik'e bağlanacağım şu anda. With a Gelsin o 12-channel anlatsın. interface, the most natural size that emerges for an SSD is 825 gigabytes. The key question for us was, is that enough? I mean, it's tempting to add more, but Flash certainly doesn't come cheap, and we have a responsibility to our gaming audience to be cost-effective with regards to what we put in the console. Ultimately, we resolved this question by looking at the play patterns of a broad range of gamers. We examined the specific games that they were playing over the course of a weekend or a week or a month, and whether that set of games would fit properly on the SSD. We were able to establish that the friction caused by reinstalls or redownloads would be quite low, and so we locked in on that 825 Ben orada film gigabyte açmıştım, onu size, seviyorum. while also preparing multiple strategies so that those who want more storage can add it. I'll go through the details in a moment. Back to the flash controller. On the other side, it connects to our main custom chip via 4 lanes of Gen 4 PCIe. Anlıyor musun Tunca ne diyor? Diyordun teknik meknik falan filan sıkıntı yok. Yayın heyecanını düşürmeyelim diye. PlayStation 4 used zlib as its compression format. We decided to use it again on PlayStation 5, but on my 2017 tour of developers, I learned about a new format called Kraken from Rad Game Tools. It's like zlib's smarter cousin. Simple, similar types of algorithms, but about 10% better compression, which is pretty big. That means 10% more game on the UHD Blu-ray disc or on the SSD. Kraken had only been out for a year, but it was already becoming a de facto industry standard. Half of the teams I talked to were either using it or getting ready to evaluate it. So we hustled and built a custom decompressor into the I/O unit, one capable of handling over 5 gigabytes of Kraken format input data a second. After decompression, that typically becomes 8 or 9 gigabytes, but the unit itself is capable of Adam yayını Kalktı gitti evet ya. gigabytes a second if the data Öyle happens to heriflerle be konuşacaksak ben particularly kalmam well. burada deyip gitti. By the way, in terms of performance, that custom decompressor equates to Ne güç. 9 of our Zen 2 Bu adam ne oyunun That's what it yapımcısı would bu take arada. to decompress the Kraken stream with a conventional CPU. There's a lot more in the custom I/O unit, including a İntikam alıyormuş değil mi? Niye Nekiki'yi bu kadar beğenmediniz? Alın lan anlatıyorum size diye. Abi bunun hakikaten GDC'de olması gerekiyor yani. Hani bu public paylaşılacak bir şey değilmiş. Bizim hatamız yani. Bunu yayını yapmamıza gerek yokmuş. Abi adam zaten açarken Belki dedi yani. sonunda bir anda oyunları gösterirler. Sen zorla kardeşim. Zorla. Arkadaşlar ben açık ve net söylüyorum. Bugün bir bok görmeyeceksiniz. Bak net. Yani teknik göreceksiniz. O da bizde ne kadar görmek istediğiniz insanlarız. Biz bilmiyorum. Yani bu bizim için yapılmış bir video değil yani. Yayın değil. But a lot of developers map and remap memory as part of file I/O, and this too can become a bottleneck. There are coherency engines to assist the coprocessors. Coherency comes up a lot in places. Probably the biggest coherency issue is stale data in the GPU caches. Flushing all of the GPU caches whenever the SSD is read is an unattractive option. It could really hurt. Bizim şeyin moderatörü yok mu ya YouTube'un? Bir sürü değişik adam oraya saçma sapan şeyler yazıyor. Yok abi. Bir ben varım. Ben de zaten tek tek banlıyorum. Sıkıntı yok. Ha tamam. Bir de şey hızını yavaşlatabiliyor muyuz abi? Slow moda alamadım. Onu öğreneceğiz. Ya da komple banlı bu arada. Yani hayat tabii canım. Aynen kanalına bile giremezsin. Evet. Yakalayıp da dövüyoruz falan. Hatta bizim suratlarımızı blur görsün bundan sonra. Yani herhangi bir fotoğrafımız da blur görsün.
Back to the Tam dream. Black Mirror gibi. Thanks to all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes a second really should translate into something like 100 times faster I/O than PS4 and allow the dream of no load screens and super fast streaming to become a reality. Having said that, expandability of our SSD is going to be quite Bende yayın. Benim Flash internetim is gitti. costly, and you may very well want to Şahane. add storage to whatever Geri we put geldi. in the console. Now, the kind of storage you need depends on how you're going to use it. If you have an extensive PlayStation 4 library and you'd like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then a large external hard drive is ideal. You can leave your games on the hard drive and play them directly from there, thus saving the pricier SSD storage for your PlayStation 5 titles, or you can copy your active PlayStation 4 titles to the SSD. If your purpose in adding more storage is to play PlayStation 5 titles, though, ideally you would add to your SSD storage. We will be supporting certain M2 SSDs. These are internal drives that you can get on the open market and install in a bay in the PlayStation 5. As for which ones we support and when, I'll get to that in a moment. They connect through the custom I/O unit just like our SSD does. So they can take full advantage of the decompression, I/O coprocessors and all the Ya other bari features I adam was değilsin talking Bir abi. şey söyleyeceğim. Here's Nasıl the catch, though. ben normal That SSD alıp commercial takabiliyor muyum drive has to PlayStation be 5'in at içine artık? least as fast as ours. Games that rely on the speed of our SSD need to work flawlessly with any M2 drive. When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC. At the time, PC'deki commercial M2 SSD'lerden drives daha used güçlü PCIe olduğunu mu 3.0, söyledi PlayStation and 4 5'tekini? lanes of that cap out Öyle at diyorlar 2.5 zaten. gigabytes a second. In other words, no PCIe Evet, PC'de olan her şeyden daha 3.0 güçlüymüş. can hit the required Ben speed. yayına geriden mi geliyorum? O yüzden mi M2 kaçırıyorum? drives with PCIe 4.0 canlı. are now out in the market. We're getting our samples and seeing 4 or 5 gigabytes a second from them. By year's end, I expect there will be drives that saturate 4.0 and support 7 gigabytes a second. Having said that, we are comparing apples and oranges, though, because that commercial M2 drive will have its own architecture, its own flash controller, and so on. For example, the NVMe specification lays out a priority scheme for requests that the M2 drives can use. And that scheme is pretty nice, but it only has 2 true priority levels. Our drive supports 6. We can hook up a drive with only 2 priority levels, definitely, but our custom I/O unit has to arbitrate the extra priorities rather than the M2 drive's flash controller. And so the M2 drive needs a little extra speed to take care of issues arising from the different approach. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in PlayStation 5 for M2 drives. Unlike internal hard drives, there's unfortunately no standard for the height of an M2 drive, and some M2 drives have giant heat sinks. In fact, some of them even have their own fans. Right now, we're getting M2 drive samples and benchmarking them in various ways. When games hit beta as they get ready for the PlayStation 5 launch at year end, we'll also be doing some compatibility testing to make sure that the architecture of particular M2 drives isn't too foreign for the games to handle. Once we've done that compatibility testing, we should be able to start letting you know which drives will physically fit and which drive samples have benchmarked appropriately high in our testing. It would be great if that happened by launch, but it's likely to be a bit past it. So please hold off on getting that M2 drive until you hear from us. Okay, back to our principles. Balancing evolution and revolution is the second of them. This was definitely a recurring theme with the GPU. We need new GPU features and capabilities. If we only have more performance, it's not really a Hadi new bakalım. generation of Denge. console. Devrim, Of course, evrim. many of Hadi these söyle bakalım capabilities neymiş? result in more GPU'ya performance. geldi That's şimdi. part of why a PlayStation 5 teraflop is more powerful than a PlayStation 4 GPU teraflop. dikkat edin, But GPU we aren't önemli. just looking for the performance. We also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. And we need higher performance per watt. Every time we double the performance of some GPU component, we don't want to find out we've doubled the power consumed and the heat produced. But at the GPU'yla same time, we have to make sure the daha GPU önce can yapılmamış bir şey make this more yapacaklarmış. and we GPU have to ensure that the architecture is easy for the developers to adopt. Now, backwards compatibility was handled masterfully by AMD. They treated it as a key need throughout the design process. evet. As a Geriye dönük solution to uyumluluk adding var. new PS4 features oyunlarını without oynayabileceğiz blindsiding PS5. developers, we made sure that if there were new significant features, it would be optional to use them.
The GPU supports ray tracing, but you don't have to use ray tracing to make your game. The GPU supports primitive shaders, but you can release your first game on PlayStation 5 without making any use of them. Before I get into the capabilities of the GPU, I'd like to make clear 2 points that can be quite confusing. First, we have a custom AMD GPU based on their RDNA 2 technology. What does that mean? AMD is continuously improving and revising their tech. For RDNA 2, their goals were, roughly speaking, to reduce power consumption by re-architecting the GPU to put data close to where it's needed, to optimize the GPU for performance, and to add a new, more advanced feature set. But that feature set is malleable, which is to say that we have our own needs for PlayStation, and that can factor into what the AMD roadmap becomes. So, Bu hakikaten oyun collaboration yapımcıları is için born. ya. If we Evet, can evet. bring Bu arada concepts bu to AMD that are önceden felt to be widely sızdırılan useful, then they can be özellikleri adopted şu ana into kadar RDNA doğru 2 gidiyor. Demek and ki her used şey broadly, doğru. including in Yani PC 10 teraflops CPUs. falan hepsi doğru. If the ideas are sufficiently Yani specific bu- to what söylemediler you're trying zaten. to accomplish, Bence like the GPU cache scrubbers I was talking about, şey dediler then ya, they end up teraflops being her şey just değildir for diye us. bir cümle açıklıyor If you orada. see O a herhalde similar Xbox'tan daha discrete alt olduğu GPU için öyle söylüyor. available as a Tabii PC her şey card değil, at onu nasıl roughly the same kullandığın time as önemli we de release our console, önemli yine. that means our collaboration with AMD will SSD'de succeed. yükleme süresi daha uzun Introducing technology Xbox'a göre ama useful in şey both düşük. worlds. It doesn't mean Genel that we as kapasite. Sony simply 1 incorporated the terabayta PC part into our 825 console. GB. This continuous Sony improvement in AMD 825. technology means it's dangerous to rely on teraflops as an absolute indicator of performance, and CPU count should be avoided as well. Kullanılabilir alanı CPUs, we all understand genelde öyle this. olmuyor ama ya. PlayStation Neyse, 4 o şey and yapılır. PlayStation 5 each have 8 CPUs, but we never think that meant the capabilities and performance are equal. It's the same for CUs. For one thing, they've been getting much larger over time. Adding new features means adding lots of transistors. Şu an In hepimiz fact, the transistor konsolu count for a göreceğimiz o an PlayStation için 5 bekliyoruz CU burada. is Ben bunları okurum abi sonra 62% gidip larger zaten than the şeyden. transistor count for a PlayStation 4 CU. Second, the Adamlara da PlayStation kızamıyorum 5 bir yandan GPU yani. is Söylemişlerdi, backwards biz teknik compatible özelliklerin with videosunu yapacağız, PlayStation 4. yayını yapacağız What does dediler. that mean? One way you can achieve backwards compatibility is to put the previous console's chipset in the new console, like we did with some PlayStation 3s. But that's, of course, extremely expensive. Ne demek evet. A better way is to incorporate any Bu differences önemli. in the previous console's logic into the new console's custom chips, meaning that even as the Okay. technology evolves, the logic and feature set that PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on is still available in backwards compatibility modes. One advantage of this strategy is that once backwards compatibility is in the console, it's in. It's not as if a cost PS3 down desteklemeyecek will ama. remove backwards compatibility like it did on PlayStation 3. Achieving this unification of functionality took years of efforts by AMD, as any roadmap advancement creates a potential divergence in logic. Running PS4 and PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. The boost is truly massive this time around, and some game code just can't PlayStation handle it. 3'teyken abi Testing has to be PlayStation 3, done PlayStation on a 2 oyunlarını title by title desteklesin diye içine basis. PlayStation 2 çipi Results koymuşlardı. are excellent. Fakat We çok recently ilgi took a olmadığı look için, at maliyeti de top arttırdığı PlayStation için 4 titles sonradan as ranked by çıkarttılar bu çipi. playtime, and we're expecting Şimdi yeni teknolojide almost PlayStation all of them 5'te to be öyle playable bir çip at launch muhabbeti on yok yani. PlayStation 4. Hani maliyeti fazlalaştıracak With bir durum regards yok to new yani ortada. features, as I said, our strategy was to Yani try to varsa bir break kere new diyor ground, artık diyor but at var the ya same PlayStation time 5'e not to PlayStation 4 oyunlarını require destekleyecek. use of the new İleride GPU değişmeyecek. capabilities. For more than a decade, GPUs have imposed a restriction on game engines. Software handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form. That means it's not possible to do even basic optimizations, such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses it is off-screen. PlayStation 5 has a new unit called the Geometry Engine, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As a game developer, Biri seyirciler hareket ediyor yazmış. Ben de ilk onları şey sandım, maket sandım. Yok abi gerçek insan onlar. Yani ya da çok Ya da gerçekçi animasyon maketler. mu vermişler, hareket mi vermişler arada oynasınlar diye. Bilmiyorum ama yani şu soldaki adam yarım saattir dik oturabiliyor mesela. Bence şu an yüzlerine baksak yüzleri de simsiyahtır gibi geliyor. Primitive shaders, which allow the game to synthesize geometry on the fly as it's being rendered. It's a brand new capability. Using primitive shaders on PlayStation 5 will allow for a broad variety of techniques, including smoothly varying level of detail,
addition of Bence bu procedural videoyu hiç detail to yayınlamayıp close-up objects, Xbox'ın and yaptığı improvements gibi to particle yapsalarmış effects keşke. and other visual special effects. Another major new feature of our custom Ya da bu videoyu RDNA2 yayınlayacaklar ama based hype GPU yapmayacaklar is yani. ray Bir tracing. anda video The yayınlanmış same olacak. strategy as AMD's Anladın mı? İleri ala upcoming ala bakacaksın. Ha benlik Bu- bir şey yok diyeceksin, döneceksin. The CU Bunun bu Muhtemelen- şekilde yayınlıyor olmalarına uyuz oluyorum işte. Şu an mesela biz sıkılsak ileri alır bakar ve tamam bizlik değilmiş deyip geçer. Ama bu illa laf ettirmek için yapılmış bir şey yani. Abi şöyle söyleyeyim, muhtemelen bunun ardından hani hazırladıkları trailer gibi böyle şeyler vardır, onları da pat pat yayınlayacaklardır hani özet gibi. Genelde GDC'de de Onu yapmaları çok olası da bu neyini pat pat kesip yayınlayacaksın ki? yok, bunu pat pat keserek değil. Bundan bağımsız olarak detayları paylaştıkları böyle bir içerik olacaktır yani. Aynı Xbox'ın nasıl bir canlı yayın izlemedik Evet. ama şeyleri Ama aldık ya. Xbox'ın mesela bak adam ya bir dakikalık video koymuş anlatmışlar. Yani birer dakikalık videolarla dertlerini anlatmış. Yükleme süreleri hızlı diyor. Nasıl yaptın beni ilgilendirmez. Yani ilgilendiren insanlar olabilir ama bu hype yaratmak oluyor, anladın mı? Gelin izleyin hype'ı bu. Canlı yayın yapıyorsun. İşte duyurusunu yapıyorsun. Video gibi yayınlamıyorsun da yayın gibi. İşte bunlar sıkıntı. Ona uyuz oluyorum yani. Yoksa yani bunu yayınlaması faydalı bir şey. Gösterdiği kadarıyla sadece PS4 mü olacak geriye uyumlulukta? Evet, öyle gözüküyor. O da çok tatmin edici değil aslında ya. Çok geri değil Bence de. PS4. Ama diğerlerini Xbox'ta yapamayacaklar. İlk konsoldan beri var mesela oyunları. PS1'e göre zaten sonra çıktığı için arada bir fark var ama hani PS2 yok, PS3 yok en azından. Onlardan da bir şeyler olsa. İyi olurdu, evet. In complex animated scenes with only modest costs. Bu arada ray tracing var yeni nesil konsollarda. Artık standart haline gelecek yani. And what frequency do we run it at? This is a balancing act. The chip has a cost, and there's a cost for whatever we use to supply that chip with power and to cool it. In general, I like running the GPU at higher frequency. Let me show you why. Here's two possible configurations for a GPU roughly of the level of the PlayStation 4 Pro. This is a thought experiment. Don't take these configurations too seriously. If you just calculate teraflops, you get the same number. But actually, the performance is noticeably different because teraflops is defined as the computational capability of the vector ALE. Online eğitim That's ilk just one cümleyi part yazmış of the biri. GPU. There are a Senin lot of dediğin other gibi harbiden. units. And those other units all run faster. Arkadaşlar when bunun the hepsi GPU vizede çıkar. frequency is Çalışın. higher. At 33% higher frequency, rasterization goes 33% faster. Processing the command buffer goes that much faster. The L2 and other caches have that much higher bandwidth, and so on. About the only downside is that system memory is 33% further away in terms of cycles. But the large number of benefits more than counterbalance that. As a friend of mine says, a rising tide Biri lifts all İngilizce boats. anlamıyorum ki yazmış. Abi İngilizce Also, anlaman gerek yok it's bu. easier Bu to yani fully İngilizce use bunlar Türkçe 36 anlatsa da series in anlayabileceğimiz parallel ya bu in teknik an bir şeyden equivalent bahsediyor use adam yani. 48 Hani series. Türkçe anlatsa da When anlayamazsın triangles are yani. small, Ben de it's much anlayamıyorum harder to çünkü. fill all those Çünkü biz CUs konuyu with bilmiyoruz. work. So there's a lot to be said for faster, assuming you can handle the resulting power and heat issues, which frankly we haven't always done the best job at. Part of the reason for that is, historically, our process for setting CPU and GPU frequencies has relied on some heavy-duty guesswork with regards to how much Gece olsaydı electrical uyumama power yardım will ederdi en consume and how azından. much heat will be produced as a result inside of the console. Power consumption varies a lot from game to game. When I play God of War on my PS4 Pro, I know the power consumption is high just by the fan noise. But power isn't simply about engine quality. It's about the minutiae of what's being displayed and how. It's counterintuitive, but processing dense geometry typically consumes less power than processing simple geometry, which is, I suspect, why Horizon's map screen, with its low triangle count, makes my PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles has been to try to guess what the maximum power consumption during the entire console lifetime might be, which is to say, ya birazcık da şey de itiraf gibi de konuşuyor Evet, genel evet. olarak. Ama hep Şey daha böyle doğrusu soğutma. yaparlar. Evet tabii diyorum. Soğutma konusunda PlayStation 4'te çok da iyi iş başaramadık. İşte bunun sebebi birazcık da enerji tüketimini çok da ne derler ondan da optimize edemememiz vesaire gibilerinden böyle özet geçiyor. Anladıklarım o kadar. Hem de hayvan gibi bir gürültü çıkarıyor. Şey dedi ya bir yerde hani şu an çok enerji yani kullandığım PlayStation'ın çok enerji tükettiğini CPU fanların çalışma hızından anlıyordum falan gibi bir şey söyledi ki hakikaten öyle yani.
Bir durduk yere bağırmaya başlıyor alet. But presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, we need to set the CPU clock substantially lower or noticeably increase the size of the power supply and fan. So, after much discussion, we decided to go with a very different direction on PlayStation. Neye hadi bakalım dedim. We built a Farklı bir yola girdik falan dedi ya PlayStation 5'te. Mind you, RDNA Ne diyeceksin acaba diye dedim. Each has 62% more transistors than CPUs. Ben geriden geliyorum abi. So, if we compare transistor counts, 36 RDNA2 Sen neredesin? Ne kadar geridesin? Ben de şimdi dedi çünkü onu. It is a fairly sizable GPU. Then we went with a variable frequency strategy for PlayStation 5, which is to say we continuously run the GPU and CPU in boost mode. We supply a generous amount of electrical power and then increase the frequency of GPU and CPU until they reach the capabilities of the system's cooling solution. It's a completely different paradigm. Rather than running at constant frequency and letting power vary based on the workload, we run at essentially constant power and let the frequency vary based on the workload. We then tackled the engineering challenge of a cost-effective and high-performance cooling solution designed for that specific power level. In some ways, it becomes a simpler problem because there are no more unknowns. There's no need to guess what power consumption the worst-case game might have. As for the details of the cooling solution, we're saving them for our teardown. I think you'll be quite happy with what the engineering team came up with. So, how fast can we run the GPU and CPU with this strategy? The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. Soğutmayı it fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't do to run a console slower simply because it was in a hot room. So rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on that basis, which makes everything deterministic and repeatable. While we're at it, we also use AMD's Smart Shift technology and send Orhun ikna mısın satın almaya şu ana kadar? Şu an alacağım varsa da ben vazgeçtim yani. Abi ben bunu kullanamam, bu çok teknik benim için falan diye. Değil mi, ben onu sağa sola fırlatıyordum halbuki. Like an unreachable target with the old fixed frequency strategy. With this new paradigm, we're able to run way over that. In fact, we have to cap the GPU frequency at 2.23 gigahertz so that we can guarantee that the on-chip logic operates properly. O değil, bu yayın bittikten sonra ben bu adamı duymaya devam edeceğim gibi hissediyorum. Böyle kafamın içinde. Hani şey olur ya, konsere gidersin, sonra kulağında yine böyle bir sesler kalır. Similarly, running the CPU at 3 gigahertz was causing headaches with the old strategy. But now we can 10.3 teraflopsmuş bu arada. In fact, yani Xbox'tan daha düşük. Duyurdukları özelliklerin hepsi doğru demek ki. That doesn't mean all games will be running at 2.23 gigahertz and 3.5 gigahertz. When that worst case game arrives, it will run at a lower clock speed, but not too much lower. To reduce power by 10%, it only takes a couple of percent reduction in frequency, so I'd expect any downclocking to be pretty minor. All things considered, the change to a variable frequency approach will show significant gains for PlayStation gamers. The final of our three principles was about finding new dreams. It's important for us on the hardware team to find new ways to expand or deepen games, and that's what led us to a focus on 3D audio. As players, we experience the game through the visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller, such as rumble or haptics. Personally, I feel a game is just dead without audio. Visuals are, of course, important, but the impact of audio is titreşecek falan ayrı boyut katacak, hissettirecek. The audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, there's fierce competition. Görseller önemli ama ses de aynı şekilde önemli diyor tabii ki de. Just a fraction of a core. That's not much of a computational resource, particularly when you consider that the visuals run at 30 or 60 frames a second, but audio processing needs to happen at almost 200 times a second. So, it's been tough going making forward progress on audio with PlayStation 4, particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to audio. The SPUs in Cell were almost a perfect device for audio rendering. Simple pipelined algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100% utilization of the floating point unit.
There's unfortunately nothing comparable on PlayStation 4. Probably the most dramatic progress PlayStation in the 3'ün 4 generation mimarisi has been with ses virtual konusunda reality. bayağı iyiydi The diyor. PSVR Ama sonra hardware PlayStation 4'te has its onları own audio kullanmadılar. unit. It supports about 50 pretty decent 3D sound sources. And this provided a hint as to where we could go with audio, as well as some valuable experience. Not to oversimplify, but here were our goals for audio on PlayStation 4. The first goal was PS4'te great audio for PSVR'ın kendine ait bir everyone, not ses just kiti VR olması users or PS5 için soundbar onlara bir owners or kafa headphone açmış. users. That meant audio had to be part of the console. It couldn't be a peripheral. İlk amaçları sadece VR veya iyi ses sistemi olmayanlar için de herkes için kaliteli bir ses vermek. İlk amaçları bu PlayStation 5'te. And which wouldn't. We wanted every sound in the game to have dimensionality. And finally, we wanted to really take on the challenges of presence and locality. Now, when we say presence, we mean the feeling that you're actually there. You've entered the matrix. It's not, of course, something we thought we could perfectly achieve, but the idea was that if we stopped using just a rain sound and instead used lots of 3D audio sources for raindrops hitting the ground at all sorts of locations around you, then at some point your brain would take a leap and you'd begin to have this feeling of real presence inside the virtual world of the game. This has the capacity to affect your appreciation of the game, just like music in a game does. The concept of locality is simpler. It's just your sense of where the audio is coming from. To the right of you, behind you, above you. Yapımcılar 3D ses efektlerini 3D yapmak için çok zaman kaybetmeyecekler, uğraşmayacaklar. Yani PlayStation o konulardan o çözüm sağlayacak. Dead Space as an example, I know, old school. Ama bu anlatarak kafana canlanacak bir şey değil. Bir örnek göstermeleri lazım. Back in the day, if you played the game using the TV speakers, Dead you could Space'i tell örnek there was olarak one last gösterecekler enemy şimdi. growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite Düşmanlarla karanlıkta çarpıştığım bir oyun bu. Headphones, you could tell that the enemy was somewhere on the right, which lets you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind. Normal televizyondan oynuyorsan bu oyunu diyor, düşmanla çarpışırken düşmanın nerede olduğunu anlayamıyorsun diyor tam olarak. Kulaklıkla oynuyorsan diyor bir yerde olduğunu anlıyorsun ama tam olarak nerede olduğunu anlayamıyorsun. Sağda ama sağda nerede? So, how do we know where a sound is 3D coming sesle from diyor, in the first place? düşmanın nerede olduğunu çat diye anlayacaksın diyor, duyduğunu an. Ya bu bildiğimiz surround sistemi zaten aslında. Ama normal televizyonun da bunu vereceğini söylüyor. Bol şans. Herkesin de verebileceğini söylüyor. The phase of the sound also shifts, depending on what path the sound wave took to reach the Ya da kulaklığa taktığımız gamepad'e taktığımız kulaklıktan mı verecek acaba? Different for each direction and also vary Ya sonuçta ses sistemin kötüyse Evet, bak onu Size yapıyor. and head shape also impact the sound in a similar fashion. The way that the sound changes based on direction and frequency can be encoded in a table called the Head-Related Transfer Function, or HRTF. Here's part of one. The vertical axis is the frequency. The horizontal axis is the direction, front, back, left, right, and the color gives the degree of attenuation of the sound at that frequency. The HRTF is as unique to an individual as a fingerprint is. In fact, you're looking at mine right now. Here's how we measure an HRTF. We've taken hundreds of people through this process. We put a microphone in the subject's left and right ear canals, and then sit the subject down in the middle of an array of 22 speakers. We then play an audio sweep from each speaker as we rotate the subject. In the course of 10 or 20 minutes, we're able to sample the HRTF at over 1,000 locations. Using an HRTF when rendering audio creates unparalleled quality, but it's computationally expensive. The simplest way to use an HRTF is to process a sound source to make it appear as if it's coming from one of Şimdi those bu işi 1,000 nasıl locations we yaptıklarını sample. anlatıyorlar. Unfortunately, the processing has to be done in frequency domain en rather than azından time domain, so ilerleyen there's kısmı. multiple fast Fourier transforms needed for every sound source for every audio tick. That's a lot of multiplies. This computational complexity was the determining factor for our strategy. It meant we had to bite the bullet and design and build a custom hardware unit for 3D audio. Collectively, we're referring to the hardware unit and the proprietary algorithms we run on it as Tempest 3D Audio Tech. The meaning of 3D audio and technology should be pretty obvious here. As for Tempest, I feel it really reflects our goals with audio. It suggests a certain intensity of experience and also hints at your presence within it. We're calling the hardware unit that we built the Tempest engine.
It's based on AMD's GPU Seyirci olayını technology. We yapmasalarmış modified a keşke ya. compute unit in such a Hakikaten way çok as to tuhaflaşıyor make it gittikçe. very close to Onlar the gerçek SPUs değil ya, in ben sana PlayStation söyleyeyim. 4. Baştan Yok değil Remember zaten when I hani said that they were yapmasalarmış ideal şöyle. for audio? So the Tempest engine has no caches, just like an SPU. All data access is via DMA, just like an SPU. Our target was that it would have Bence more bu power than a CPU thanks to yayından the çok parallelism meme that a çıkar. GPU can achieve. Bizim yayında da more bu efficient orijinal than a yayından. GPU thanks to the SPU-like architecture. The goal being to make possible near 100% utilization of the CU's vector units. Where we ended up is a unit with roughly the same SIMD power Hayattan and soğuttu bandwidth 2 as saniyede all ya. 8 Jaguar cores in the PlayStation 4 combined. If we were to use the same algorithms as PSVR, that's enough for something like 5,000 sound sources. But of course, we want to use more complex algorithms, and we don't need anything like that number of sounds. It would have been wonderful if a simpler strategy, such as using Dolby Atmos peripherals, could have achieved our goals, but we wanted 3D audio for all, not just those with licensed soundbars or the like. Also, we wanted many hundreds of sound sources, not just the 32 that Atmos supports. And finally, we wanted to be able to throw an overwhelming amount of processing power at the problem, and it wasn't clear what any peripheral might have inside of it. In fact, with the Tempest engine, we've even got enough power that we can allocate some to the games, to the extent that games want to make use of convolution reverb and other algorithms that are either computationally expensive or need high bandwidth. But the primary purpose of the Tempest engine remains 3D audio. Now, 3D audio is a major academic research topic. It's safe to say that no one in the world has all of the answers. And the set of algorithms that has to be invented, tuned, or implemented to realize our vision for 3D audio is immense. For example, use of HRTFs in games is quite complex. Before, I talked about making a sound source appear as if it's coming from one of those 1,000 HRTF sample locations. But for high-quality 3D game audio, we have to handle other possibilities. The sound source might not be at one of the 1,000 HRTF sample locations, so we have to blend the HRTF data from the closest locations that we have sampled. The sound source might be moving, which needs very special handling as that blend keeps changing, and that can cause phase artifacts in the resulting audio. Or the sound source might have a size to it, meaning it should feel as if it's coming from an area rather than a single point. There's also whole categories of approaches to be handled. 3D audio can be implemented using individual processing of 3D sound sources. But alternatively, ambisonics can be used for 3D audio. Ambisonics being somewhat like the spherical harmonics used in computer graphics. And finally, there's Abi audio ambisonik devices. önemli. The player might be Ambisoniği using şey yapmayın. headphones or TV speakers, Ambisonik or bence have de a önemli higher-end kardeşim. surround sound Ambisoniği setup with bilmek 6 lazım or more tabii. speakers, Xbox'ta all ne of var which need ambisonik? different approaches. Bir şey yok işte. PlayStation'ın farkı Ha, oradan bak, geliyor. It's nice to have the computational resources of the Tempest engine, but it's clear that achieving our Evet, ultimate tamam. goals Ne with oluyor 3D şimdi? audio is going to be a multi-year Abi televizyona step-by-step takabiliyormuşuz process. PlayStation'ı falan. Having said that, headphone audio implementation is largely complete at this time. Ya genel It olarak was a şeyden natural bahsediyor place for us zaten to ya işte start. With ne kullanırsan headphones, we kullan control ona göre exactly what each ear hears, tepki and veren bir therefore the algorithmic cihaz olacak. development and Eyvallah da implementation are more çok straightforward. teknik kısım anlattı yani. For TV speakers and stereo speakers, we're in the process of saniye. implementing Sıkıntı virtual var. surround sound. The idea being that if you're sitting in a sweet spot in front of the TV, then the sound can be made to feel as if it's coming from any direction, even behind you. Virtual surround sound has a lot in common with 3D audio on Daha headphones, yapmamışlar but it's oğlum. more complex because the left ear can hear the right speaker Burada and vice versa. PS4 We have a yayın basic yapan, oyun implementation kaydı of alanlar virtual için de böyle surround sound ses up and running. açısından We're now looking kötüydü. at Yani increasing kontrollere the size of that kulaklığı sweet spot, taktığın zaman which is to say, kayıttaki sesi making the kesiyordu. area Yo, you onu want update Xbox onu ettiler. böyle biliyordum 3D mesela. effect. Sonradan Onu değişti update mi? etti. And we're also Değişti. working to Ha, boost iyi. the sense of locality. Headphone audio is the current gold standard for 3D audio on PlayStation 5, but we're going to see what we can do to bring virtual surround sound to a similar level. Şimdi kulaklıkla yine surround sistemi yapabiliyorduk ama televizyonda ne yapabileceğimize baktık. Tabii ki kolay bir şey değil yani. Televizyondan da duyduğum sesi arkadan gelmesi evet yani. One of the game demos allows you to toggle between conventional PlayStation 4 style stereo Bu arada audio şu anda and our yaptık new demedi. 3D Bak audio. headphone'ları yaptık. I listened with TV just tarafında an da Evet. şu anda ordinary pair yapıyoruz. of Yani over-ear TV tarafı daha bitmemiş bu 3D I can audio feel a ses difference. tarafında. 3D audio has that dimensional feel to it. Conventional stereo audio feels smashed flat by comparison.
the improvement is obvious. So, a big advancement, but have I entered the matrix? Does my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained our target of presence. Well, the answer is no, but you've probably caught on to what's missing here, namely whose HRTF was being used. It wasn't mine, it was the default HRTF. The audio team analyzed hundreds of the measures and chose the one they felt was the closest fit to the total game playing audience. Severim de adamı çünkü yani. Kendi adını mı vermiş? PlayStation'ı bağışladı bu adam ya. Sağdaki HRTF'e Cerny diye kendi soy ismini mi vermiş? Yani ben icat ettim kafasına mı girmiş? Nedir bu birader? Şey oğlum Allah Allah. Gece Adam bir şey keşfetmiş. yatağa falan sanırım. koyuyor PS5'i, masal okuyor. The audio reaches a higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, I occasionally get fooled and even think a sound is coming from the real world when it's actually coming from the game. A corollary to this is that there are a few people whose HRTFs are sufficiently far from the default HRTF, that's the red dot here, that they can toggle between PS4 style and PS5 style audio and not sense much difference. I've had a few people describe the PlayStation 5's 3D audio as sounding like a bit better stereo audio. Presumably they're the ones at the very edges of this diagram. Which means what HRTF you're using is key. I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the HRTF of every PlayStation user. That means HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology matures. At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an open-ended research topic. Maybe you'll be sending us a photo of your ear and we'll choose a neural network to pick the closest HRTF in our library. Maybe you'll be sending us a video of your ears and your head and we'll make a 3D model of them and synthesize the HRTF. Maybe you'll play an audio game to tune your HRTF. We'll be subtly changing it as you play and home in on the HRTF that gives you the highest score, meaning that Çok önemli teknolojiler tabii bunlar. Çığır açacak şeyler. Sadece bizi ilgilenmiyor. We'll all be taking together over the next few years. Ultimately, we're committing to enabling everyone to experience that next level. Yani bir kere daha bu arada izleyenler için de hatırlatalım. Normalde GDC'de Game Developer Konferans'ta gösterilecek bir şey olduğu için teknik girmekten çekinmemişler. Evet, ben bu kadar çekinmeyeceklerini düşünmemiştim. We get to see how the development community takes advantage of that feature set. Evet. I'm hoping for the completely unexpected. Will it come from audio, eğlenceli kısma geldik the diyor. capabilities of the SSD, or something else? Bunlarla diyor developerlar ne yapmış diyor. Thank you for your time today. Bunu yapmışlar. Yakında öğreneceğiz dedi. Hadi eğlenelim. What? Ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Bugün bir bok görmeyiz dedim. Yani eğlenceli kısma geçiyorduk. İşte yani yakında göreceğiz. Geldi. Ne geldi? Bende bitti oğlum. Refresh'le. Ha yok. Yapma lan. Autoplay geldi oğlum. Bir şey gelmedi. Ya lan, geldi Tamam. diyor ya. Allah'cığım bende de gizli sekmeden seyrediyorum. Sefir'in kızı Menekşe bilmem ne falan diye bir şey çıktı. Abi bende de var o sırada. Sırada o vardı yani. PlayStation 5 ile alakalı böyle bir şey düşmüş. Yani aga bakın. Şimdi şurada... Bence hemen konuşmayalım. Önce Sefir'in kızını da izleyelim üstüne. Bence bak şunu söyleyeceğim sadece. İnsanlar yanlış anlayacak. Anlamasınlar diye söylüyorum. Bu önemli bir nokta çünkü. Bu tarz teknik bir gösteri yapmalarının bence hiçbir sıkıntısı yok ve güzel de bir şey. Yani benim gibi mesela oyun işleriyle uğraşan insanlar merak edebilir. Mimarisi olabilir. Tekniğe çok meraklı olabilir. Seyredebilir. Sıkıntı şu. Bunu canlı yayın yaptığın zaman ve buna bir hype yaptığın zaman PlayStation 5 ile ilgili herkes bir şey merak ediyor. Şu an hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. PlayStation 5 ile alakalı ilk resmi seyrettiğimiz şey bu oldu. Sıkıntı o zaten. Canlı yayında hype'layınca bu sefer ne oluyor? Bir geliyoruz bu muymuş oluyoruz. Yani insanların kızdığımız nokta konferansın kendisi değil. Kızdığımız nokta konferansı bu kadar gazlamaları. Bunu açıkladığım için teşekkür ediyorum. Yani önce müşteriye yönelik bir şey paylaşması daha doğru olurdu. Şimdi herkes farklı gözle bakıp onun orijinal chatinde de mesela herkes bu ne çok sıkıcı falan diyordu. Halbuki çünkü eğlendirmek amacıyla yapılmamış zaten. Yapılmamış ama ilk kez karşısına böyle çıkınca da diyorlar.
Abi ilk kez de çıkabilirsin ama bunu video olarak yayınla. Anladın mı yani? Evet. Canlı yapmanın anlamı ne yani? Video olarak yayınla. Ben bakayım orada bir bok Yok, yoksa. zaten video bu. Yani gala olarak yayınlıyor aslında. Ama video ama canlı yapınca şimdi bilemiyorsun ya, bir hype devam ediyor devamlı. Yani canlı olduğu için. Hani devamlı tetiktesin ne olacak diye. Ama adam çıkıyor. Harbiden tekniğin dibine kadar anlatıyor yani. Ya anlatsın, bu da güzel bir şey de. Benlik değilmiş yani. Bana onu keşke Evet. söyleseydin önceden. Ya bu Ben onu tamamen bilmediğim için daldım. Game Developer Konferans'ta kapalı ardında gösterilecek olan şeyi tamamen önce. Ben birazcık açıkçası şey diye de ummuştum yani. Sonuçta iyi kötü biliyorduk GDC'de göstereceklerini de. Herkese açınca hani biraz daha böyle kompakt, hani daha böyle ne bileyim gene bu detaylardan bahsedilen ama böyle 1 saat boyunca değil de 15 dakika boyunca hızlı seste bunu yaptık kardeşim, SSD böyle olacak Aynen. vesaire dedikleri bir şey olur diye tahmin etmiştim. Ya- 1 saat sunum üzdü biraz. Çok detaylı anlattı. Aşırı detaylı anlattı. Evet. 1 saat sürdü. Ya şimdi iyi mi oldu yani bu pazarlama açısından? Ben anlamadım. Yok, Yani herkes şimdi pazarlama büyük ihtimalle açısından kötü. Ve Yani herkes böyle şimdi detaylı dalga geçecek anlatılması, detaylı anlatılması güzel de ilk defa böyle anlatman kötü. Evet. Tabii zaten Yani diyorum ilk ya, sen bak, bir duyur, sonra bunu verirsin. ya usul diye bir şey var abi. Ya uygun usulle vermek var bunu yani. Yani bunu gene ilk yapabilirsin ama bu şekilde yapma. Yoksa yapsın ya. Paylaşım yapması güzel bir şey. İnciğine kadar girip anlatması güzel bir şey de bu mu şimdi yani? Hani biz bunu seyretmek için mi toplandık? Bu bana yapılmamış ki ama sen beni de çağırıyorsun gel izle diye. O yüzden sıkıntı çıkıyor işte. Neyse, PlayStation 5 ile alakalı bildiğimiz birkaç bir şey derleyelim bu arada. Daha işin ilginç olan tarafları. Geçen gündemde konuştuk. Silent Hill'i, Metal Gear Solid'i, Castlevania'yı Sony satın almak istiyormuş marka haklarını Konami'den. Ve bu oyunları yapan adamlara devredip PlayStation Evet. 5'e özel olarak bu oyunları çıkartmaya amaçlıyor. Bu heyecan verici bir şey. Metal Gear'da denilene göre remake yapacaklarmış. Yani orijinal En Metal mantıklı Gear seçim o Solid 1'i gözüküyor. tekrar yapacaklarmış. Castlevania'yı da Bloodborne gibi grafiklerle falan yapacakları söyleniyor. Yani Yani şu an gotik mimari olduğu için o da bayağı uygun o tarz bir şeye. aslında o mu acaba ya? Hani şeyin yaptığı Blue Point diye bir firma var abi. Blue Point Sony ile çalışan bir firma. Çok Ve mümkün. Şey yapıyorlar. Shadow of the Colossus yaptı bu adamlar. Daha önce Shadow of the Colossus'un remake'ini yaptılar. Ve yakın zamandır yani yaklaşık 1-2 senedir böyle tease edip duruyorlar. Hani biz bir şey yapıyoruz, acayip bir şey, şöyle bir şey, böyle bir şey diye. Ve gotik bir şey olduğunu biz hissettik. Yani kelime Demons- oyunları yapmışlardı. Ama bu saydığımız tüm oyunlara da gönderme içeriyordu. Yani böyle Evet. çok içine bakınca hakikaten diyorsun Silent Hill'de olur, Castlevania'da olur, Metal Gear'da olur, hepsine uyuyordu. Ama Demon mutlaka Souls diyen onlardan var. biri bence. Yani ama bak şimdi sen böyle söyleyince Demon Souls değil de Castlevania'yı yapıyor olma ihtimalleri gözümde bir canlanmadı değil yani. Yani çoktan marka hakları alınmış olabilir aslında Castlevania'nın belki de. Çünkü Vallahi- Castlevania uzun bir zamandır yok. Çok uzun Yani bak, zamandır yok. Metal Gear Solid'i görüyoruz. Silent Hill'i görüyoruz, duyuyoruz. Hani bir şeyler yapılıyor, ettik, gördük falan ama Castlevania Lords of Shadow 2 çıktı. O da 6 kaç yıl mı sene oldu? çıktı? 6 yıl mı? 2014 müydü? Oldu 2015 bayağı. miydi? Yok ya, o PlayStation 3'e falan çıkmış olması lazım onun. 2011 falan olabilir o oyun. Ya işte son oyunu 2013 civarı falan gibiydi Ha, sanki. Ya da 2013 biraz daha işte, evet. sonrası da olabilir. Ya sanki Aynen. PlayStation 4'e çıkan bir tane oyunları yok mu? Var Castlevania'nın. Yok, olması ya. lazım ya. Yok muydu? Ben PlayStation PlayStation bitti diye hatırlıyorum. Ondan Ya sonra olabilir belki. Mesela Metal Gear'da PlayStation 1'deki Metal Gear'ın yeniden yapımı. Aynı şekilde Symphony of the Night vardı Castlevania. Onun Bloodborne gibi gözüken bir yeniden yapımı. Bir de Silent Hill'lerin yeniden yapımı. İlk Silent Hill zaten PlayStation'daydı. Böyle bir yeniden yapım silsilesi şöyle olabilir. olabilir. Şu an dönemi zaten ki bu saydığımız 3 oyunda yeniden yapılmaya çok müsait yapımlar. Remake olarak. Yakında göreceğiz ne olup biteceğini yani. Velhasıl böyle bir şey izledik arkadaşlar. Last of Us demo geldi demiş. La oğlum bırak. Last of Us demo nasıl gelmiş olacak? Geldi mi Resident Evil 3? Resident Evil 3 19 Mart'ta gelecek. Ya, Bazı ülkelere girmiş galiba. Öyle bir şeyler gördüm. ha öyle mi? Belki Asya tarafında daha erken, onlar da gün daha erken şey oluyor ya. Belki 19 Mart oldu diye. Onlar da gelmiş olabilir. Ha, Lords of Shadow 2 PlayStation 4'e çıkmış. Demek ki doğrudur. Bu 2014 arada başında bak, çıktı. şimdi söyleyince aklıma geldi. Yanlış hatırlamıyorsam bizim seninle ilk tanıştığımız gün sen multiplayer ofisine gelmiştin eski. Murat abi vardı ve Castlevania oynuyordu o gün. Şu an canlandı aklımda. Asansöre binmiştik. Saç dökülmesi üzerine falan konuşmuştuk hatta. İlk tanışmamız. İyi de oğlum ben ofise ilk geldiğimde ilk sene şey dedim. Yani Röportaja gelmiştin. Sen daha turuncu levyedeydin. İlk dediğim yani benim seninle ilk 2015'i falan karşılaşmam diyorsun gibi. yani.
Evet, Tamam. bu şu anki ofisimizden öncesi. Anladım. Olabilir. Olabilir, Lords of Shadow 2 olabilir. O zaman doğru. 2014'tü aslında- galiba. 2014 evet, 2015'te ben Sen İzmir'den gelmiştin. Tamam, o zaman 2014. Ben de şimdi hayal meyal hatırladım ya. Doğrudur. 2014'tür yani. Baya Eylül akşamı söylüyor. Belki benim kağıt param diye. Ne alaka? Ya Xbox ne oldu, geç kaldım, beğendiniz mi diyen var. Seyredersin tekrardan. Çok beğendim. Kesin seyret. Ama sakın bir saniyesini bile kaçırma. Evet, çok Baştan hızlı sona 0.75'te izle. Pürüzsüz akıcı 0,75 değil 0,5'te izleyecek abi. O kadar yavaş izlenmesi. Her detayı ayrı bir önemli. Böyle bir durum var abi. Enis, yeni mi uyandın mı? Yo, bayağıdır uyanın. Oğlum Sadece 8'de evden uyanılır çıkmadım. mı? Yani evden çıkmadığım için böyleyim sadece. Abi sanal eğitime girdim, siz geldiniz diyor. Evet, biz de sanal eğitimimize devam edeceğiz. Böyle bir durum var. Bu arada sevgili arkadaşlar, Cuma günde saat 4'te yayın yapma planımız var. Eğer gündem çok ölü olmazsa öyle bir saatlik bir sohbet yayını yapalım istiyoruz. Evet. Yarından duyurusunu yaparız. Ama Cuma 4'te hani evlerinizdeyseniz, ki evlerinizde olun ve müsaitseniz bekleriz yayına. Orada biraz daha soru cevap, konu dışı genel sohbet edelim istiyoruz. Bu arada şey de bu söylemek lazım. Hani buyur bu abi. evden çalıştığımız bu dönemde Twitch'te de multiplayer kanalında da oyun Aynen. yayınları olacak. Haberiniz olsun. Yes. Twitch'te abi oyun odaklı yayınlar yapacağız. YouTube tarafında böyle gündem, hani üçümüzün çıkıp böyle gündem üzerine, konu dışı üzerine sohbet ettiği yayınlar yapacağız. Aklınızda olsun, bu PlayStation 5 aslında biraz bahanesi olduğu için. Hani bizim yayın yapasımız vardı, yoksa PlayStation 5'in hani o çok eğlenceli olur falan değil de bahane olsun. Böyle bahane olmaz olsun ya. Böyle nalet olsun bir Test oldu. konferans olduğunu düşünmemiştim. Bu kadar. Kesinlikle. Peki o zaman. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben o zaman yavaştan kapatıyorum. Aynen abi. Çok teşekkür ederiz. Yani yavaştan Evet. kapatalım artık. 7000'e kadar izlendiğimizi konuşacak gördüm bir bu şey yok arada. çünkü. Evet, çok bir şey de yok. Cuma günü artık gündemde oyun gündemini gene toparlamış oluruz. Bugün 7000 kişiye kadar insan katıldı aramıza. Şu anda da 4500 kişi kadar bizimle beraber. Teşekkürler katıldığınız için teşekkür arkadaşlar. Cuma günü de günü 4'te Buyursun. aynen, aklınızda olsun. Tekrardan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Dikkat edin. Elleri yıkayın. Kendinizi yıkayın. İşte, çok çıkmayın dışarı yani. Öyle evde takılalım. öyleyse Görüşürüz, teşekkürler. hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.